Matematiksel arka planda oktonyonlar, gerçek sayılar, karmaşık sayılar ve kuaterniyonlarla birlikte özel normlu bölüm cebirleri ailesinin son halkasıdır. En ayırt edici yönleri işlem sırasının sonucu değiştirebilmesidir. Bilinç tartışmasında ise temel gerilim, beynin fiziksel süreçleriyle öznel deneyimin nasıl ilişkilendirildiğidir. Fizik bize evreni ölçmeyi öğretti. Parçacıkları, alanları, enerjiyi ve zamanı sayılarla anlatabiliyoruz. Ama hala çok zor bir soru var. Gözlem yapan beni hangi matematik anlatır? Bir taşı, bir gezegeni ya da bir ışık dalgasını dışarıdan inceleyebilirsiniz. Fakat bilinç farklıdır. Çünkü bilinç sadece dünyayı izlemez. Aynı zamanda izlediğinin farkında olur. Yani burada üç şey aynı anda devrededir. Gözlemci, gözlem eylemi ve gözlenen şey. Klasik materyalist bakış zihni çoğu zaman parçalar üzerinden açıklar. Nöronlar, elektrik sinyalleri, kimyasal süreçler ve bilgi akışı. Bunlar çok önemlidir. Ama şu soru hala kapanmaz. Bu süreçler nasıl olup da içeriden yaşanan bir deneyime dönüşür? İşte burada oktonyon fikri ilginç bir düşünce aracı sunar. Oktonyonları basitçe şöyle düşünebiliriz. Gerçek sayılar tek boyutlu bir çizgi gibidir. Karmaşık sayılar bu çizgiyi düzleme açar. Kuaterniyonlar dönüşleri ve yönleri daha zengin anlatır. Oktonyonlar ise bu zincirin 8 boyutlu son büyük adımıdır. Buradaki 8 boyut fiziksel olarak 8 ayrı uzay anlamına gelmez. Daha çok bir sistemi tanımlamak için 8 bağımsız yön kullanmak demektir. Yani matematiksel bir özgürlük alanıdır. Oktonyonları özel yapan şey şudur. Onlarda işlem sırası sonucu değiştirebilir. Oktonyonlarda bağlam önem kazanır. Hangi ilişki önce kuruluyor, hangi ilişki sonra geliyor, sonuç değişebilir. Bunu bilinç açısından düşünelim. Bir nesneyi görmek sadece gözden beyne sinyal gitmesi değildir. Neye baktığın önemlidir, nasıl baktığın önemlidir. O anda nasıl bir bilinç halinde olduğun da önemlidir. Yani deneyim tek tek parçaların basit toplamı değildir. İlişkilerin düzeninden doğan bütüncül bir yapı gibidir. Bu yüzden birleşmeli olmayan geometri ilginçleşir. Birleşmeli olmayan şu demektir. Bir sistemde parçaları farklı sırayla ilişkilendirmek farklı sonuçlar doğurur. Bu zihni anlamak için güçlü bir benzetme sunar. Çünkü bilinçte de bağlam sonradan eklenen küçük bir ayrıntı değildir. Bazen deneyimin tam merkezidir. Oktonyonlar indirgenmesi zor ve bağlama duyarlı deneyimleri düşünmek için zengin bir matematiksel dil sunar. Bilinci anlamak istiyorsak sadece maddeye bakmak yetmeyebilir. Maddeyle birlikte deneyimin yapısını da anlamamız gerekir. Sizce bilinç sadece beynin dışarı verdiği bir çıktı mı, yoksa gözlemciyi, gözlemi ve nesneyi birlikte ele alan daha derin bir ilişki mi?